Hayatımızda sınırlarımızı çizemediğimiz kişiler vardır. Alanlar vardır. Belki annenizle ya da babanızla olan ilişkide hep hakkınız yenmiş olabilir. Belki eşinizle olan ilişkide hiçbir zaman kendi alanınızı koruyamadınız. Belki bir arkadaşınız var, belki de bir iş arkadaşınız. Ona karşı her zaman yelkenleri hep suya indirdiniz ve şunu fark ettiniz. Bu kişi benim hep yumuşak yüzüme güveniyor. Benim kabul edeceğimi biliyor ve geliyor, hep geliyor. Peki bu durumda sen ne yapıyorsun? Ya ses çıkarmıyorsun ya da çıkarıyorsun ama sonra geri adım atıyorsun. Her seferinde içinde bir şey biraz daha darlanıyor. İşte bugün doğum haritanızda bu alanı masaya yatırıyoruz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün konuşacağımız şey çok spesifik bir alanda, çok acayip derecede özel bir konu. Çünkü bu konuyu genellikle yanlış anlıyoruz. Çoğumuz şunu düşünmüyoruz. Ben neden sınır koyamıyorum diye düşünemiyoruz. Hayır, aslında çoğumuz bunu düşünüyor. Ama neden herkes benim üzerime geliyor? Neden hep ben? Neden iyi insan olmak bu kadar pahalıya geliyor? Ve zamanla bu sorular cevap bulmadan birikmeye başlıyor içinizde ve içimizde kocaman bir boşluk açılıyor. Depresyon değil tam olarak ama ona yakın bir şey. Ruhsal bir çeşit boğulma. Hayatın anlamsızlaştığını anlar böyle durumlarda insan. Enerjinizin tükendiği, kimseyle olmak istemediğiniz, sadece sessizlik istediğiniz, huzur istediğiniz dönemler oluşur. Bu his sınırlarınızın çözüldüğünün habercisidir. Ve bu bir karakter zayıflığı değil, bu doğum haritanıza kodlanmış bir enerji örüntüsüdür. Bu işi anlatmaya önce temelden başlamak lazım. Ego kelimesini duyduğunuzda ne düşünüyorsunuz? Yani insan egolu olur, egoist olur ama çoğu insan ego deyince genellikle işte oradaki egoizmden şişmeyi, kibirlenmeyi, ben merkezci olmayı düşünüyor ve bunu aklına getiriyor. Ama aslında hayır, öyle değil. Aslında ego psikolojik literatürde çok daha basit bir şey ifade ediyor. Ben neyim ve ben ne değilim. Bu kadar. Ego kendinle kendin olmayanı birbirinden ayıran bir sınır çizgisidir. Ego olmadan sevgi bağımlılığa dönüşür. Ego olmadan yaptığın empati kendini eritmeye dönüşür. Eritme peyniri gibi olursun. Ve en sonunda soğuyup bir de donarsın. Of. İnsanda ego olmadan yardımseverlik kendini kurban etmeye dönüşür arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Bir ülkenin sınırları yoksa ne olur? Kim girer, kim çıkar belli olmaz değil mi? Hangi yasaların geçerli olduğu da belli olmaz. Kaynaklar nereye akıyor, kim tüketiyor belli olmaz. İşte psikolojik sınır da tam burada başlıyor. Ve doğum haritanızda bu sınırın en ince, en geçirgen, en savunmasız olduğu bir yer vardır. İşte o yer doğum haritanızdaki Balık burcunun olduğu evdir. Balık burcu astrolojide egoyu en aza indiren enerjidir ve kötü bir şey değildir aslında. Bu enerji empatiyi, şefkati, koşulsuz sevgiyi, ruhsal bağı mümkün kılan bir enerjidir. Ama aynı zamanda bu enerji sizi görünmez de kılar. Çünkü ego olmadan kendinizi savunamazsınız. Şöyle bir örnek vereyim. İçinizde kedisi olanlar bilir. Bir kedi size güvendiğinde ne yapıyor arkadaşlar? Karnını gösteriyor değil mi? Karnını. Karnı kedinin en savunmasız yeridir. Ve kedi size karnını gösteriyorsa size çok güveniyor demektir. İşte balık burcunun olduğu ev sizin o yumuşak karnınızdır. Orada merhamet sınırsızdır. Orada sevgi koşulsuzdur. Orada hayır demek neredeyse imkansız hissedilir. Ve tam bu yüzden o alanda sömürüye açıksınızdır. Çünkü seven insanlar orada nazikçe muamele ederken sizi fark eden ama sevmeyen insanlar bilinçli olarak ya da bilinçsiz olarak o alana girer ve siz hayır diyemezsiniz onlara. Şimdi olayı biraz daha somutlaştıralım. Mesela yükselen akrep ya da yükselen yay iseniz Placidus ve Wolstein harita sistemine göre değişiyor biliyorsunuz. 4. evde balık burcu oluyor ve 4. ev nedir konusu? Aile, anne, baba ve senin köklerinin bulunduğu evdir. O çocukluğunuzu geçirdiğiniz duygusal atmosferin evidir. Bu kombinasyonda aile ilişkilerinizde sınır çizmek neredeyse imkansız hissedilir.
Daha da özele inecek olursak, mesela anneniz size bir şey söylüyor ama haklı olmadığını biliyorsunuz. Ama itiraz edemiyorsun. Sessiz kalıyorsun. Gülümsüyorsun. Tamam anne diyorsun. Eve geldiğinde kendini yorgun hissediyorsun. Ama bu normal bir yorgunluk değil işte. İşte bu yorgunluğun altında yatan ana sebep annene söyleyemediğin, o hayır diyemediğinin ağırlığıdır. Ama bu normal bir yorgunluk değil. Bu senin söyleyemediğin hayır kelimesinin sana verdiği ağırlıktır. Yani başka bir tabirle senin hayır diyememenin sonucunu senin yaşıyor olmandan kaynaklanıyor. Bu durum içeride sıkıştırdığın o her tepkinin birikimiyle sana bir rehavet veriyor. Ve bu uzun süre devam ettiğinde ne olur biliyor musun? Depresyon değil ama depresyona kapı aralayan bir his, anlamsızlık. Neden bu kadar çabalıyorum? Neden hiçbir zaman yetmiyorum? Neden ailemin içinde kendimi bu kadar yabancı hissediyorum? İşte bu sorular 4. evdeki balık burcuyla gelen sorulardır arkadaşlar. Bu soruların cevabı karakter zayıflığından filan değil, tam tersi doğum haritanızdaki kombinasyonlarla ilgili. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bu videonun altındaki WhatsApp numaramızdan ve astroarif.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Örneklerimize devam edelim. Mesela yükselen Başaksın ve yükselen Başak olduğunda ne oluyor? 7. evin balık oluyor. 7. evin konusu ne? Evlilik, birebir ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konular. Karşına çıkan ötekinin evidir. Yani ben var, sen var. Ben, sen. Yani sen dediğin yer senin 7. evin. Yani karşındaki insan. Ve o karşındaki insanın olduğu yere senin eşin, kocan, karın, İş ortakların ve aşikare düşmanların olduğu yeri gösteriyor haritada. Peki orası balık olduğunda ne oluyor? Bu durumda romantik ilişkilere aşırı derecede anlam yüklüyorsun. Bu çok net bir his. Hani bir laf var ya, 3 kuruşluk insana 5 kuruşluk değer verirsen aradaki 2 kuruşa seni satar, değil mi? Çünkü sen ona bir anlam bindirdin. Tabii bu doğum haritandaki Neptün'ün kombinasyonlarıyla da ilgili. Özellikle kötü açı alan bir Neptün'ün varsa. İlişkinin başında karşındaki kişiyi olduğundan farklı görüyorsun. Eksikliklerini görmüyorsun. Görmek istemiyorsun. Görmezlikten geliyorsun. Oluversin diyorsun. Ya da görüp geçiştiriyorsun. Evet, bu adam biraz sert ama aslında içi iyi. Böyle lüzumsuz iyi niyetler. Evet, bu kadın biraz soğuk ama zamanla açılır. Düzeltirim ben onu. Bu ilişkide bir şeyleri değiştirebilirim. Ve o ilişkiyi normal bir ilişkinin kaldıramayacağı kadar büyük bir anlam yüklemeye başlıyorsun. O ilişki senin için kurtuluş gibi, bütünleşme gibi, kaybolmak gibi. Balık enerjisiyle ilişki kuran insan sevdiği kişiyle adeta birleşmek ister. Hatta bir İngilizce şarkı var ya, Lost on You diye. O kişi de kaybolmak ister. Sen ve ben değil, biz. Ama bu biz içinde benin kaybolduğu bir biz. Yani senin kendi benliğinin eriyip buharlaştığı bir biz oluyorsun. Ve o ilişkide bu durumda sen olmuyorsun. Yoksun, buharsın. Ve günün birinde uyanmak zorunda kalırsın. Bir bakmışsın sabah olmuş derken biz burada çay içerken. O uyanışın altında yatan ana unsur yaşadığın büyük hayal kırıklığından kaynaklanır. Çünkü genellikle ihanet ya da buna benzer bir durumla karşı karşıya kalırsın. Sen kendini karşında erittiğin halde o bir çaba göstermiyordur. Sorumluluk almıyordur. İşte tam bu noktada ütopyaların, hayallerin gerçekle çarpıştığında öyle bir düşersin ki o düşüş bir sert olur, bir sert olur. Ne demek istediğimi sen çok iyi anlıyorsun. Şimdi çok özel şeyler anlatmaya devam ediyorum. Çünkü astroloji semboller olarak kalırsa işe yaramaz. Hayatımızda nasıl görünüyor bu sorusunun cevaplaması lazım astrolojinin. 4. evdeki balık aileyle ilgili konular. Az önce anlattım. Ailenizden biri sizi aradığında, ekranda ismi göründüğünde içinizde bir şey kapanıyor. Telefonu açmadan önce bir an duraksıyorsun. İşte bu kapanma anı sınırının erimeye başladığı andır. Telefonu açıyorsun, konuşma bitiyor. Ama kendini daha ağır hissediyorsun. Onunla konuşmadan önce bu kadar ağır değildin. İşte bu his başkasının duygusal yükünü taşımanın hissidir. Ve maalesef sen bunu her zaman yapıyorsun. Çünkü doğum haritan orada sınır koymuyor. 7. ev, az önce anlattığım romantik ilişki. Partnerin sana kötü davranıyor. Bunu görüyorsun ama şunu söylüyorsun kendine.
Bugün yorgundu. Aslında beni seviyor canım. Sadece ifade edemiyor işte. Ya da ben daha sabırlı olmalıyım gibi içsel konuşmalar yapıyorsun. Bu içsel diyalog sınırının nasıl eridiğinin tam bir görüntüsüdür. Başkasının davranışını kendinden kaynaklanıyor gibi yorumluyorsun ve kendini küçültüyorsun da küçültüyorsun. O derece küçültüyorsun ki artık tereyağı gibi erimiş durumdasın. İş ortağınla 7. evde balık sen. Diyorsun ki sözleşmeye gerek yok. Ben sana sonsuz güveniyorum. Sonsuz güvenmek. Bak bu çok tehlikeli bir şeydir işte. Sonsuz güven tanımsızdır. Güvenini kontrol edebildiğin ölçüde güvenmelisin. Güven yeter diyorsun. El sıkışma yeter diyorsun. Ama söz uçuyor, yazı kalıyor. Ve ortaklık bittikten sonra şunu anlıyorsun. Güven yetmiyormuş. Sınır gerekiyormuş. Yazmak gerekiyormuş. İmzalı somut bir sınır gerekiyormuş diyorsun. Ama balık enerjisi somutlaştırmaktan kaçınır. Zamana bırakır. Bir bırakır, zamanda kaybolur. Çünkü somutlaştırmak güvensizlik hissi gibidir. Ve siz güvensiz görünmek istemiyorsunuz. Sorumluluk bir yük gibi geliyor adeta. Gelin şimdi bu enerjinin kaynağına bir inelim. Balık burcunun yönetici olduğu gezegen Neptün'dür. Ve Neptün astrolojide en iyi sınır eritici güçtür. Neptün dokunduğu yeri gaz haline getirir. Olayı daha da net anlatmak gerekirse elinde su kabı var. Su somut bir şey. İçebilirsin bunu. Elinizde buz var. Bu da somut. Dokunabiliyorsun, tutabiliyorsun ve hatta elin üşüyor. Ama aynı suyu 12. eve koyduğunda, yani balık burcunun doğal evi olan 12. eve koyduğunda o suyu ya da bir gezegeni, artık orada ne oluyor? Buharlaşıyor. Buharı içemezsin. Buharı tutamazsın. Ama buhar var mı? Var. Ama buhar işte. O su artık farklı bir formda çalışıyor ve sınırları olmayan bir su haline geliyor. O suyu tarlanı sulamak için kullanamazsın. Bir yere akıtamazsın. Çünkü o su her yöne akıyor. Ama aynı su yağmur olduğunda ne oluyor? Tüm ovayı sulamaya başlıyor. Herkese eşit davranıyor. Tüm dağlara, tüm taşlara, her yere yağsın sınırsızca diyor. İşte evrensel bir noktada sınırsız bir şekilde oradaki balık enerjisi çalışmaya başlıyor. Ama ihtiyacın olan ne? Kendi tarlanı sulamak. İşte 12. eve girdiğinde bir gezegen, Neptün ya da diğer kombinasyonlarda oradaki enerji buharlaşma etkisi yapıyor. İşte 12. evdeki o iradeyi kullanamama sebebi bundan kaynaklanıyor. 12. evdeki alanlar bireysel amaçlara hizmet etmez. Yani senin kişisel tarlanı sulamaz. Yağmur yağar, her yere yağar. Bu da kolektif bir misyona dönüşür. Yani herkese hitap eder. Hatta o alanda sorumlu görevlisindir. Amme hizmeti yapacaksındır. 12. ev balık burcunun doğal evidir ve bu eve bir gezegen girdiğinde o gezegen özelliklerini yitirir ve normal çalışmaz. Yani senin bir Merkür'ün vardır. O Merkür 3. evde farklı çalışır, 12. evde farklı çalışır. İşte ne kadar çalışırsa tabii. Çünkü 12. ev kapalı bir alandır. Kişi orada efsunlanmış gibidir. Mesela bir Koç burcu düşün. Kavgacı, tartışmacı. Onun güneşi gelip 12. eve bir girer. Ulan sen hani Koç burcuydun, hani kavgacıydın, derviş gibi adam çıktın dersin ona. İşte oradaki gezegen kendi iradesini, kendi karakterini tam olarak kullanamaz. Demin Koç burcu dedik. Mesela diyelim ki 12. evinde Mars varsa, Mars normalde nedir? Sınır koyan, harekete geçen, aksiyon alan bir enerji gezegenidir, değil mi? Tartışmayı başlatır. Ama 12. evdeki Mars bu enerjiyi açıkça kullanamaz ve orada öfke içe dönmeye başlar. Hem de kolektif anlamda içe dönmeye, bilinç dışına doğru itilmeye başlar. Ve o mücadele gizlenir. Kendini gösteremez. Sınır savunması pasif dirençle orada çalışmaya başlar. Hani pasif agresif de diyoruz ya. Onun göstergelerinden bir tanesidir. Başka göstergeleri de var çünkü. Ya da birdenbire beklenmedik bir anda bir patlama olur ve siz şaşırırsınız. Bu kadar birikmişim demek ki dersiniz ya. Evet, kendinizin bu kadar biriktiğinden haberiniz bile olmaz. Çünkü 12. evdeki gezegen sizi içeriye doğru besliyor. Dışarı çıkamıyor. Biraz fazla derin oldu ama inmişken gelin biraz daha fazla derinlere inelim. Balık burcu astrolojide kurban arketipini de taşır arkadaşlar. Özellikle bu Satürn balıktan geçerken bunun canlı şahidi olduk. Hem de tüm dünyada yaşanan savaşlar, kıyımlar, kendi ruhsal sınırlarınızı koruyamamanız bunun en büyük deneyimlenmiş örneğidir. Ama kişisel haritanda o kurban arketipi
sandığın kadar kötü bir şey olmayabilir. Neden hocam diyeceksin? Bu zaten kötü bir şey. Hayır. Başkalarının acısını hisseden, empati kuran, fedakarlık yapabilen insan işte o sen oluyorsun. Ama bu arketip bilinçsiz çalıştığında o zaman bilinçsizce kurban rolü oynayan kendin olursun. Ama bunun farkında değilsindir. Yani şöyle düşün. Bilinçaltında şöyle bir inanç var. Sevilmek için kendimi vermem gerekiyor. Sınır çizersem terk edilirim ya da hayır dersem sevilmez olurum. Bu inançlar nereden geliyor? Psikolojiye göre çocukluğundan geliyor. Astrolojiye göre bu senin hamurunda var. O zaman ne yapacağız? Bunu yönetmeyi bileceğiz. Bunu yönetmek de doğum haritanı doğru akışta kullanmakla mümkün olabilir. Hep dördüncü evden gidiyoruz da en bariz ve gözlem yapılabilir alan olduğu için oradan anlatıyorum. Yine dördüncü evinde balık olan birisi büyük ihtimalle çocukluğunda bir takım duygusal yükler de yüklenmiştir. Anne ya da babanın o duygusal ihtiyaçlarını taşımak zorunda kalmıştır ve çocuk şunu öğrenmiştir. Benim ihtiyaçlarım değil, önce onların ihtiyaçları. Sessiz kalırsam barış olur, huzur olur. Varsın benim hakkımdan gitsin, ben olmayabilirim ama biz olabiliriz belki. Evet, alt tarafta çalışan sistem kodu bu bilinçaltınızda. Ve maalesef o çocukluktan itibaren gelen, hatta hamurunuzda gelen, genlerinizde gelen, ID impulslarınızdan gelen o kod yetişkinlik hayatınızda da çalışmaya devam eder. Ta ki Satürn döneminde uyanıncaya kadar. Ve o Satürn dönemi insanı bir uyandırır. Böyle sabah tam böyle uyurken o uykunun en tatlı yerinde birinin gelip bir kova suyu tepenize boşaltması gibi bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, balık ve Neptün enerjisi böyle soyut bir enerji ama insanın vücudu, bedeni, sağlığı nedir? Somuttur değil mi? Çünkü aktivitelerimiz için vücudumuz çok önemli. Problem şu ki sınırlarımız eridiğinde o beden sinyal vermeye başlar. Mesela spesifik sormak lazım burada. Herkesi ilgilendirmiyor çünkü. Belirli bir insanla birlikteyken ya da o insanı düşündüğünde nefesin sığlaşıyor mu? Göğsünde bir sıkışma oluyor mu? Omuzların içe çekiliyor mu? Boğazında bir düğüm beliriyor mu? Mide bölgende bir ağırlık oluşuyor mu? İşte bu tarz psikosomatik bedensel tepkiler oluşmaya başlar. Sınırının çözüldüğünü söyleyen erken uyarı sistemi diyorum ben buna. Ve çoğu insan bu sinyali görmezden gelir. Sadece gerginim, yorgunum herhalde, abartıyorum, hayır diyebilirsiniz. Ama aslında abartmıyorsun. Hayır, abartmıyorsun. Çünkü içeride zelzele oluyor. Bedenin sana bir şey söylüyor. Mesaj veriyor. Şimdi en çok merak edilen soruya geliyorsun. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu enerjiden kaçamayız. Doğum haritandaki balık alanını silemezsin. Çünkü o doğum haritası senin yaşam algoritman. Ama o algoritmanın içinde akış değişikliği yapabilirsin. Formu değiştirirsin. Bunu da düzeltmenin yolu ilk adım tanıma. Yani hangi alanda, hangi kişiyle, hangi anda sınırın çözülüyor. Önce bunu bir tespit edeceğim. Arkadaşlar kaptırdım gidiyorum. Videonun boyu çok uzamış. Eğer beğenirseniz bu videonun ikinci bölümünde yaparız. Neler yapmanız gerektiğiyle ilgili bir bölüm daha yaparız. Burada vurgulamak istediğim şey herkesin doğum haritasına göre bu kombinasyonlar farklı gelişir ve farklı cereyan eder. Ben Arif Aydın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Çünkü bu alanı yaşayan bir tek sen değilsin. Belki de bu alanı yaşayan kişiler için bir ses olursun. Sonraki bölümde görüşmek üzere.